Herkese selamlar, ben Enes. Bu videoda sizlerle birlikte yaklaşık 1-1,5 aydır deneyimlediğim macOS 15 Sequoia hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Kendisi Apple'ın bilgisayarlarına gelecek olan yeni güncelleme arkadaşlar ve kendisine bayağı bir yenilik geldi. Bu yeniliklerden birazcık bahsetmek istiyorum. Güzel olanlar var, güzel olmayanlar var, gereksiz olanlar var ve bir o kadar da gerçekten kaliteli olanlar var. İlk olarak iPhone yansıtma özelliği geldi arkadaşlar. Telefonunuzu artık bilgisayarınıza uygulamalarınızla birlikte yansıtabiliyorsunuz. Ancak kameranızı vesaire kullanamıyorsunuz. Onu da sizlere buradan belirteyim. Telefonunuza uzaktan, mesela telefonunuz bir odada şarjda olsun, gelen bildirimleri anlık olarak görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bağlanmak isterseniz de cihaz sizin olduğu için zaten otomatik olarak MacBook'unuzdan veya işte iMac'inizden bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir özellik olmuş ve sıkıntısız bir şekilde beta'da da şu an çalışıyor. Tek çalışmayan özelliği de dosya gönderim ve aktarım işlemleri arkadaşlar. Bu da önümüzde gelecek olan güncellemelerle birlikte kendisi eklenecek. iPhone Mirroring olarak geçiyor arkadaşlar. Kendisini bu şekilde aratarak bulabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir şekilde, çok stabil bir şekilde çalışıyor ve uygulamalarınızı da MacBook üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Direkt olarak telefonunuz yansıtılıyor aslında. Ancak ekstra olarak kontrol edebiliyorsunuz, mesajlaşabiliyorsunuz ve aynı zamanda dosya gönderim ve işte alım işlemlerini de önümüzdeki güncellemelerle birlikte yapabileceksiniz. 2024 yılında gelmiş olan güncelleme ise artık pencerelerinizi ekranın herhangi bir köşesine sabitleyebiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu 2024 yılında getirdiler. Biraz daha bekleyip 2030... Yok, olamaz böyle bir şey. Yani hele böyle bir güncellemeyi getirip bunu böyle lanse edip sitede göstermek falan, diyorlar ki artık pencerelerinizi diyor sağa sola yaslayabilirsiniz diyor. Şaka mısınız abi? Tamam, sakinledim. Şimdi bir sonraki güncellememize geçelim arkadaşlar. Bu güncellememizde de artık FaceTime'da daha öncesinden ekran paylaşacağınız sekmeyi falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Discord'tan hallice, yani açacağınız ekranı veya paylaşacağınız sayfayı falan öncesinden ayarlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte de ekran paylaşmayla birlikte de yeni güncellemeyle artık arka tarafınızı falan bulanıklaştırabiliyorsunuz FaceTime görüşmelerinde ve toplantı görüşmelerinde ve arkanıza farklı resimler ekleyebiliyorsunuz. Bu bir tık iyi olmuş, fakat bunda da şöyle bir eksik var. Bunu MacBook'un kamerasıyla yapamıyorsunuz. Harici bir kamera gerekiyor. Benim deneyimim bu şekilde. Benim MacBook'un kamerasında çalışmadı, fakat iPhone'u bağladığım zaman kendisi aynı ağ bağlıysa iPhone'u da MacBook kamerası olarak kullanabiliyorsunuz otomatik olarak arkadaşlar. iPhone'un kamerasında bu çalışıyor. Hani arka tarafınızı vesaire bulanıklaştırabiliyorsunuz, fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Ancak MacBook'un kamerasında bu yok. Umarım MacBook'un kamerası için özellikle getirirler, çünkü bu olmadığı zaman çok saçma olur yani. Ne bileyim, zaten bunu yapabiliyor. Aynı şeyi bu kamerada da yapsın, ne farkı var ki? Gelen bir sonraki güncellememiz ise farklı wallpaper'lar geldi arkadaşlar. Arka planınızı çok çeşitli hale getirebiliyorsunuz ve aynı zamanda bilgisayarınızı Dark ve Light moda da alabiliyorsunuz arka planınız için. Söylüyorum bunu. Dark ve Light moda da alabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel olmuş. Güzel bir güncelleme, ufak bir güncelleme diye ben bunu ele alıyorum ama Apple öyle lanse etmiyor. Ben bir şey demiyorum. Ben burada günah keçisiyim arkadaşlar. Ben gelen güncellemeleri ve beğenip beğenmediğimi söylüyorum. Güzel olmuş. Ufak bir detay. Güzel de arka planlarımız mevcut. Beğendim. Bir sonraki güncellememiz ise parolalar uygulaması arkadaşlar. Mesela ben iPhone'da da iOS 18 beta'yı kullanıyorum. Mac'te de macOS 15 Sequoia beta'yı kullanıyorum ve gerçekten uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Bu parolalar uygulaması da gerçekten güzel. Abartmıyorum, gerçekten güzel. Bütün parolalarınızı kaydediyor arkadaşlar. Tabii ki güvenli bir şekilde. Klasik Apple, biliyoruz bu muhabbetleri. Güvenli bir şekilde kaydediyor ve aynı şekilde Google Authenticator gibi de kullanabiliyorsunuz. Mesela Discord'unuzda çift faktörlü doğrulama falan açıksa bunu iPhone üzerinden yapabiliyorsunuz. Parolalarınızı aynı Google Authenticator gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. Ekstra harici bir uygulamaya gerek kalmadan direkt olarak iPhone'dan ve Mac'ten bunu yapabilmek bence mükemmel. Mesela Windows'ta bu özelliği harici uygulamalarla satın alarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani ücretsiz uygulamalar da vardır da ne kadar güvenebileceksiniz, orası ayrı konu. Direkt olarak zaten bilgilerinizi verdiğiniz firmaya ekstra olarak parolalarınızı da kaydettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani zaten biliyorlar bunu da, harici herhangi bir üçüncü parti uygulamaya vermek yerine güvenli bir şekilde parolalar uygulaması oluşturmuşlar ve eş zamanlı olarak da çalışabiliyor. Ben bunu gerçekten beğendim. Gelelim bir diğer güncellememize arkadaşlar. Artık mesajlar uygulamasında gelecek tarihe mesaj yollattırabiliyoruz ve aynı zamanda yazıların efektlerini vesaire de değiştirebiliyoruz. Farklı efektler ekleyebiliyoruz. Bu benim gereksiz gördüğüm güncellemelerden bir tanesi. Ha derseniz ki ben sabah 8'de sevgilime mesaj atmak için
bunu kullanacağım derseniz eyvallah. Benim için kullanılabilir bir şey değil ama farklı arkadaşlarımız için, farklı şirketlerde çalışan kişiler için mesela dosya atması gerekiyordur vesaire belli bir zaman tarihinde unutmasın diye bunu bu şekilde ayarlatabilir. Bu güzel bir güncelleme ama benim için gereksiz bir güncelleme. Aynı zamanda yazı efektleri de bir tık garip olmuş ama hoş, güzel. Hani ama bunu çok da pohpohlamaya gerek yok. Bu şekilde güncelleme getirmişler işte. Gelen bir diğer buna benzer bir güncelleme ise yine gereksiz gibi tabir edebileceğim fakat benim kullanabileceğim gereksizlikte bir güncelleme olmuş arkadaşlar. Ben notları uygulamasını çok sık bir şekilde kullanıyorum. Video içerikleri olsun, aklıma takılan video içerikleri olsun, kafama takılan şeyler olsun ve aynı zamanda kodları vesaire de ben notlara kaydediyorum arkadaşlar. Notlar uygulamasına artık sesli bir şekilde not bırakabiliyorsunuz. Bu da güzel bir güncelleme olmuş ama tekrardan dediğim gibi pohpohlanmasına gerek yok. Klasik bir güncelleme gibi, aslında iyileştirme gibi bunu da görebiliriz. Bir diğer gelecek olan güncellememiz de Apple Arcade ile alakalı arkadaşlar. Buradan notlarımı aldım. Oyunların isimlerini okuyacağım. Mükemmel oyunlar geliyor gerçekten. Apple Arcade bunu geliştirirse ve gerçekten hani güzel bir AAA falan şey yaparlarsa, aynı zamanda iPhone'da kullanmalıkta gerçekten güzel olur. Ben bunun için sabırsızlandım mesela. Yeni oyunlarımız geliyor. Prince of Persia geliyor, Control, Palworld geliyor, World of Warcraft geliyor, Assassin's Creed Shadows geliyor, Valheim geliyor, Resident Evil 7 geliyor ve Frostpunk geliyor arkadaşlar. Ben bunları beğendim. Apple Arcade'i bu şekilde geliştirmeleri güzel olmuş. Umarım arkasında dururlar. Hani umarım Google Arcade benzeri bir şeye dönüşmez ve sonrasından kapattıklarını açıklamazlar. Ama Apple yaptığı zaman bir işi tam yaptığını bildiğimiz için bu konuda güvenim tam aslında. Oyunlar gerçekten güzel. Umarım yakın zamanda oyunlar gelir. Ki bildiğim kadarıyla Valheim falan şu anda yayında olması lazım. İndirip oynayabiliyorsunuz. Oyunların fiyatları bir tık fazla. Eğer ikisi için de sabit bir şekilde fiyatlandırma yaptılarsa, mesela Mac ile iPhone'u aynı anda alıp oynayıp aynı save dosyasından devam edebiliyorsak gerçekten güzel olur. Ama Steam üzerinden de aldığımız oyunları burada gösterip oynamakta iyi olabilirdi. Sonuçta oyuna para vermişiz vesaire. Tekrardan para vermemiz gerekiyor. Umarım güncellemelerle yavaş yavaş Apple bunu da halleder. Gördüğünüz üzere 2024 yılında sekmeyi sağa sola almayı almışlar. Apple Arcade'de kim bilir ne yapacaklar. Şimdi hangi cihazlara güncellemeler gelecek, birazcık ondan bahsetmek istiyorum. iMac ve Mac Pro için 2019 ve sonrası cihazlar için denilmiş. iMac Pro 2017 ve sonrası, Mac Mini ve MacBook Pro 2018 ve sonrası, benim 2019 ben ucu ucuna yırttım diyebilirim. Mac Studio 2022 ve sonrası ve Türkiye'de genel olarak en fazla kullanılan Mac'lerden bir tanesi olan MacBook Air'de 2020 ve sonrası cihazlar için bu macOS 15 Sequoia güncellemesi gelecekmiş arkadaşlar. Gerçekten güzel güncellemeler geliyor arkadaşlar fakat eksiklikleri var mı? Var tabii ki de. Birincisi bence şarjı şu an çok hızlı bir şekilde bitiyor. Beta güncellemesinde olduğu içindir. Büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Çünkü arka plan işlemleri çok fazla. Bunu optimize edeceklerdir diye düşünüyorum. İkinci sıkıntı yaşadığım şey ise Magic Mouse'da çok fazla kopmalar yaşanıyor. Aynı zamanda Bluetooth cihazlarda çok fazla kopmalar yaşanıyor. Bunun da hani iPhone bağlantısını yapmaya çalıştığı içindir falan diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak bir güncelleme, hani sürekli olarak bir yenileme işlemi mevcut. O yüzden de hani bataryası çok sık bir şekilde bitiyordur falan diye düşündüm. Bu arka plan işlemlerini terminalden kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. 2-3 satırlık bir kodla kapatabiliyorsunuz ve bunları kapattıktan sonra da hani sürekli olarak bir bildirim yolladığı için Apple'ın merkezine, bunları kapattıktan sonra da bataryası bir gün gidiyorsa şu an 2-3 gün çok rahat bir şekilde çıkartıyor. O yüzden bunları kapatmanızı, şu an beta sürümündeyseniz kapatmanızı öneririm. Aksi takdirde çok hızlı bir şekilde bataryası bitiyor. Ancak bunlar da çözülür. Hani Mac gerçekten uzun ömürlü batarya konusunda bence laptoplar arasında bir numara. Bence bugün gelecek olan güncelleme, gelen güncelleme şu anlık güzel görünüyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin fikirleriniz neler, sizin düşünceleriniz neler, bunu yorumlarda tartışabiliriz. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın, hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.